Merhabalar, bu videoda kimchi yapacağız. Marketten Çin lahanası aldık. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi 2 adet Çin marulumuz var. Bu büyük olanı 6 lira 32 kuruşa çok bilinmedik bir marketten aldık. Bunu ise 15,5'a Migros'tan aldık. Migros'ta daha pahalıydı. Evde birkaç malzeme eksik ama onları bir şeylere uyarlayıp şimdi kimchiyi yapacağız. Haydi yapmaya başlayalım. Öncelikle şurayı kesiyorum. Sonrasında bunu 4'e böleceğim. Gördüğünüz gibi böyle çektiğim zaman 2'ye yarılacak. Bu şekilde 4 parçaya ayırdım. Şimdi bunları birazdan yıkayacağız. Diğer lahanamı da 4'e böleyim. Şu şekilde geniş bir kap aldım. Lahanaları içine koyuyorum. Yıkadıktan sonra bir tane kaba ekliyorum. Sonrasında tekrar sudan geçireceğim bir kez daha. Lahanaların hepsini güzelce yıkadım. Şimdi güzelce tuzlayacağım. Lahanaları tuzlama işlemini bitirdim. Şimdi üstlerini kapatıp yarım saat bekleyeceğiz. O sırada diğer karışımları yapacağız. Ocağın başına geçtim. Şöyle Migros'tan aldığım pirinç unu var. Bunu 3,5 lira gibi bir fiyata aldım. Bundan bir kaşık kullanacağız. 300 mililitre suyum var. Yani 1,5 su bardağı. Bunu tenceremize ekliyoruz. Pirinç unundan da bir kaşık ekleyeceğiz. Ve bunu çözdüreceğim. Çözüldükten sonra ocağın altını yakıyorum. Karıştırarak pişiriyoruz. Bir tahta kaşıkla karıştırmak daha iyi olur. Kısık ateşte kaynamaya başladı. Şimdi bir yemek kaşığı şeker ekleyeceğiz. Ve karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde. Şeker eridikten sonra bunu soğumaya bırakıyoruz. Ve o soğurken diğer karışımımızı hazırlayacağız. Malzemeleri robottan geçireceğiz. O geçireceğimiz malzemeleri ayarlayacağım. Şöyle zencefilimiz var. Elma var. Yaklaşık 10-12 tane sarımsak var ve yarım soğan var. Soğan oldukça büyüktü. Bu nedenle soğanın yarısını kullanacağım. Daha küçük parçalara böleceğim ki robottan rahat geçsin. Bu elmanın sadece çeyreğini kullanacağım. Kabuğunu da soyuyorum. Soyduğum elmayı da parçalara böleceğim ki robottan rahat geçsin. Belki çok az daha elma kullanabiliriz. Şimdi de zencefil. Bu zencefil yaklaşık 100 gram. Bize 40 gram lazım. Ancak bunun ölçüsünü bilemezsiniz. Bu nedenle size önerim çeyreği kadar kullanmanız. Ya da belki çeyrekten biraz daha fazla olabilir. Şöyle mesela bu kaç gram, bunu tartacağım. 37 gram. Bize 40 gram lazımdı. Bu yaklaşık 40 gram. Bunu kullanacağız. Soymak için kaşıktan yardım alabilirsiniz. Zencefil de birkaç parçaya böleceğim. Şimdi hepsini robottan geçireceğiz. Birazını ekleyeceğim, çekeceğim, sonra tekrar ekleyeceğim. Robottan çektik. Şimdi bunu bir kaseye alacağım. Oldukça farklı ve güzel bir tadı var. Tadını çok merak etmiştim, bu yüzden baktım. Şimdi daha önceden pişirdiğimiz ve soğuyan pirinç unuyla birlikte
karıştırıyorum. Şimdi 200 gram pul biberi kullanacağız. Tartıya kapı ekliyorum. 0 diyorum. Evdeki 100 gram, bizden 100 gram kullanacağım. Çünkü daha fazlası yok evde. O yüzden hepsini döküyorum. Ve karıştırıyorum. Balık sosu ekleyeceğiz. Ancak balık sosunun tadını bilmiyorum. Bu nedenle soya sosu kullanacağım. Suyla karıştırarak kullanacağım ki çok tuzlu olmasın. Sizde eğer ki balık sosu varsa balık sosu kullanın. Bende yok. Ölçüsü 75 ml. 50 ml soya koyacağım. 25 ml de su koyacağım. Gerçekten çok tuzlu. Bu yüzden 25'e 50 su koyun. Yani 25 ml soya sosu, 50 ml su. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Şimdi sebze doğrayacağız. Şöyle 4-5 tane taze soğanım var. Bir de 3 adet küçük turpum var. Ben yanlış turp almışım. Sizin almanız gereken turp dışı kırmızı olup içi beyaz olan turp. Ben onun yerine dışı beyaz içi kırmızı turp almışım. Şimdi sebzeleri doğrayıp karışıma ekleyeceğim. Şöyle çok uzun olmayacak şekilde. Bu şekilde doğruyorum. Turpları soydum. Önce bu şekilde ince ince doğruyoruz. Sonra turpları bu şekilde diziyoruz ve uzun uzun doğruyoruz. Şu şekilde olması gerekiyor. Tüm turpları doğradım. Şimdi bunu da ekliyorum. Ve karıştıracağız. Tüm karışımımız hazır. Tadına baktım. Oldukça acı. Yani 200 gram pul biber kullanmadığım halde çok acı olmuş. Bu çok güzel. Şimdi lahanalarımızı kontrol edeceğiz. Karışımımız bitti. Lahanalar biraz suyunu salmış ve küçülmüş. Ancak iyice suyunu salması gerekiyor. Tuzladığınız andan itibaren yaklaşık 1,5 saat bu şekilde tuzlu kalması gerekiyor. Yarım saatte bir ise bu şekilde döndürmelisiniz. Tamamen olduktan sonra baharat karışımımızla birleştireceğiz ve bitti. Lahanalar uzun saatlerdir tuzda bekledi. Şimdi lahanaları güzelce yıkayacağız. Eğer yıkamadan soslarsanız çok tuzlu olacaktır. Tuzlama sebebimiz bu şekilde suyunu bırakmasını istememizdi. Şimdi bu tuzdan kurtulmamız gerekiyor. Süzgece koyuyorum. Süzme işlemi bitti. Şimdi baharatlayacağız. Baharatladıktan sonra güzel bir saklama kabında saklamanız gerekiyor. Bu şekilde eldiven giyiyorum. Sizin de eldiven giymenizi tavsiye ederim. Çünkü bu sos oldukça acı. Şimdi her yaprağına gelecek şekilde soslayacağız. Yaprakların arasını açıp onların içine de koymanız gerekiyor. Sonra bunu böyle katlayarak saklama kabına koyuyorum. Kimçiler hazır. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı uğraştırdı. Sandığımdan çok daha uzun sürdü. Bir hafta dolapta tuttuktan sonra yeniyor ama ben yarın tadına bakacağım. Kimçi hazır. Şimdi mandu ile birlikte tadına bakacağız. Tadı çok güzel olmuş. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.